Bak bunu hiç kimse böyle detaylı anlatmadı. İlk defa ben anlatıyorum. Covid kesinlikle kalp krizi geçirtiyor. Hocam bu canlı aşılar. Canlı aşı diye bir şey yok arkadaş. Bağışıklık sistemimiz. Bağışıklık sistemimiz uyarılıyor. DNA dediğimiz aslımızı oluşturan ana kumanda çekirdeğin içerisinde kapalı bir kasa. Hocam Covid masum mu? Covid'in kendi masum değil. Çok basit. İnsanların gözünün içine bakarak söylüyorum. Grip aşısı yılda kaç kere olunur? Her 100 yılda bir pandemi olacak. Şu anda ben bunları konuştum diye belki kanalımız bile kapatılabilir. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Kalp aklıma siz geliyorsunuz. Ne güzel. Ne yazık ki grip gibi artarak devam ediyor dedik ya. Ediyor hocam. Ardı, arkası gelmiyor. Artık çok sıradanlaştı. En son bir oyuncumuz, çok genç, 45 yaşında. Kambolat Görkem Arslan'ı kaybettik. Çok konuşuluyor ölümü. Çünkü hocam derler ki Covid'den, koronadan çok korktuğu için bütün aşıları yaptırmış. 5 tane aşı ve sırayla işte BioNTech'te yaptırmış, işte Çin aşısı, hepsini. Hatta en son bizim kendi ürettiğimiz Türk aşısını bile yaptırmış derler. Aşılardan kaynaklandığı söyleniyor. Ne olmuş olabilir? Şimdi tabii Allah rahmet eylesin, mekanı cennet Çok da olsun. sevilen genç bir oyuncu. Genç yaşta ölümler biz kalp cerrahlarını aşırı üzüyor. Bütün ölümler erken, bütün ölümler acı, bütün ölümler elem. Sıralı versin derler ya. Yani gerçekten üzücü. Genç yaşta ölümler arttı, doğru. Bunun sebebi pek çok sebep olabilir. Bunlardan bir tanesi de maalesef bildiğimiz basit grip bile kalp krizini arttırabilir. Covid zaten atladığı ya da yaptığı ispatlanmış bilimsel yayınlar var. Bu aşı konusunu ayrıca konuşmamız lazım. Konuşalım. Bu aşı konusunda bilgi dağarcığımız çok kötü. Bilim adamları yeterince açık konuşmuyorlar. Bazı şeyleri açık ve net konuşmamız lazım. Kambolat'ın bu yüzden öldüğü söyleniyor. Şimdi tabii değerli sanatçının bundan mı kötü alışkanlığı var mıydı? Şimdi bu ara televizyonlarda bir sürü şeyler duyuyoruz. Yani uyuşturucu kullanıyor muydu, kullanmıyor muydu? Alkolle arası nasıldı? Enerji içecekleriyle arası nasıldı? Cinsel gücü arttıran mavi haplarla bir ilgisi var mıydı? 40'lı yaşların üstünde ya da gerçekten masum, hocam hareketsizdi, kötü besleniyordu, uykusuzdu. Çünkü sanatçılarda bir de öyle bir sıkıntı var, dengesiz yaşıyor. Uykusuzluk da büyük bir problem. Kalp için büyük bir risk. Hocam bunlardan birisi olabilir mi? Biz bugün seninle hakikaten insanların gözünün içine bakarak şunu söylememiz lazım. Nedir? Hocam bu canlı aşılar, canlı aşı diye bir şey yok arkadaşlar. mRNA teknolojisi aslında messenger RNA dediğimiz şey DNA'dan yani ana kumandandan bilgiler alıp, mesajlar alıp onu gidip kaslarda ya da muhtelif yerlerde o kodları taşıyan messenger RNA dediğimiz aracı. Peki hocam bu aşılardaki mRNA nerede üretildi? Nasıl üretildi? Kimin mRNA'sı? Covid'in kendi mRNA'sı mı? İnsanın mRNA'sı mı? Laboratuvar ortamında oluşturulmuş yapay bir mRNA. Bu ne yapıyor? Virüsün spike dediğimiz o çıkıntılar var ya, oradan antijenleri kodluyor. mRNA laboratuvar ortamında veriyorlar. O da gidiyor, vücuda giriyor, hücrenin içerisine DNA ulaşmadan, çekirdeğin içine girmeden bağışıklık sistemini terbiye ediyor. Diyor ki bak arkadaş, düşmanın bu. Ona göre kendini koru. Peki şöyle bir inanış var. Hocam bu aşıyı aldık mı ömür boyu üzerimizde kalıyormuş. Bir yere gitmiyormuş. Evet. Nasıl atacağız? Külliyen yalan. mRNA aşıları 1 saat ya da en geç 24 saat içerisinde işi bittikten sonra yok ediliyor. Öyle bir aşı yok. Öyle bir madde yok. Ama vücutta kalan o zaman biz neden kalp krizi geçiriyoruz? Bağışıklık sistemimiz uyarılıyor. Bağışıklık sistemimiz yani şöyle düşün,
DNA dediğimiz aslımızı oluşturan ana kumanda çekirdeğin içerisinde kapalı bir kasa. mRNA denen şey ise evin içine gelmiş bir ustaya el yazısıyla yazdığımız not. İşi bitti mi o notu yırt at. mRNA bu. Ama tapu duruyor. Tapu DNA. DNA'ya kimse ilişmiyor. Senin DNA'nı bozan bir şey yok. Lafın özü. Hocam aşıyı aldık. DNA'mızda kim bilir neler oldu. Yanlış biliyoruz o halde. Bu yanlış. Tamam. Bak bunu hiç kimse böyle detaylı anlatmadı. İlk defa ben anlatıyorum. Peki hocam bu mRNA aşısına olduk. Bağışıklık sistemin uyarıldı. Ama hocam antijenime, antikoruma baktılar. Düşük. Bir daha yaptılar. Bir daha yaptılar. İşte o rahmetli oyuncuda olduğu gibi 5 kere, 7 kere, 12 kere olan var. Peki ne oluyor? Senin bağışıklık sistemine sürekli diyor ki bak kardeşim düşman bu. Sen de ona göre ordu hazırlıyorsun. Ama bazı insanlarda bu ordu sayısı çok düşük olduğu için mücadele edemiyor. O yüzden ordunun sayısını arttırmak için bir daha gönderiyorlar seni aşıya. Peki bu aşı olan insanlar günün sonunda ne oldu? Günün sonunda şu oldu. Ben kendimden örnek vereyim. Bağışıklık sistemine aşırı uyaran her şey aslında vücudumuza zarar verdi. Yani bir yerde kazandık, Covid'den ölmedik. Ama bir yerden defekt verdik. Ne oldu? Bağışıklık sistemi aşırı uyarıldığı için ben şu anda ağrı kesici içemiyorum. Ağrı kesici niye içemiyorum? Çünkü bağışıklık sistemim Covid'e karşı mücadele ederken ve bağışıklık kazanırken ağrı kesicilere de antipatim oldu. Ve ben ağrı kesici içtiğim zaman yüzüm şişti. Anjiyonörotik ödem oldu. Kimi insanlar zona oldu. Kimi insanlar deri hastalıkları oldu. Kimi insanlar aritmi oldu. Aritmi patladı. Ben bunu daha önce de anlattım. Yani dolayısıyla hocam mRNA aşıları aslında sizin anlattığınıza göre aslında vücudumuzda yok. Evet yok. Peki. Bu aşı olan insanların, sana o zaman şu soruyu sorayım pardon. Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı biliyor musun? mRNA aşısı. Yani çok yapıldığını biliyorum ama dozunu bilmiyorum. 152 milyon Sağlık Bakanlığı verilerine göre. Yani bu şu demek, bir kişi ortalama 2 kez aşılandı. Ben 4 kez oldum. Sen 4 oldun, kimisi olmadı, kimisi bir kere oldu, kimisi 7 kere oldu. Yani dolayısıyla toplu bağışıklık kazanmak için bu yapıldı. Peki hocam Covid masum mu? Covid'in kendi masum değil. Covid kesinlikle kalp krizi geçirtiyor. Yani şey mi, aşı mı kalbi yorar, Covid mi diyoruz ya, tam da doğru nokta. Şimdi burada iki şey var. Bir, aşı canlı değil. Aşı sadece Covid'in antijenlerini taşıdı. Vücudumuzun bağışıklık sistemini eğitti. Covid kendisi zaten mikrop. Bu mikrop geldi vücudumuzu yordu. Bağışıklık sistemimizi acayip yordu. Mesela Covid 10 kere yorduysa aşı bir kere yordu. Burada sıkıntı. Biz aşıyı 7 kere olduk. Bir kere olmadık. 7 kere, 8 kere, 12 kere. Peki sana bir soru. Çok basit. İnsanların gözünün içine bakarak söylüyorum. Grip aşısı yılda kaç kere olunur? Bir kez. Bir kez. Covid aşısı kaç kere oldu? 4, 5, 6, 7 gitti. İşte buradaki sorun bu. Buradaki ana sorun korku imparatorluğu bizi korkuttu. Sosyal medyada biz bunu yayınladığımızda ilk gelen ama hocam sen de o gün konuşsaydın neredeydin? Ama denilecek. Tamam doğru. Zaman, Bazı aşı karşıtları konuştu. o zaman konuşamıyorduk. Sosyal medyadan hemen siliniyordu, onu da söylemek Bak lazım. insanlar şunu anlamıyorlar. Bilinmeyen bir şeyle mücadele ederken mesela ben bazen diyorum ki Amerika'da yapılan yayınlar sen nasıl hocasın sen de yayın yapsaydın ya. Yapmadığımı nereden biliyorsun? Yayın yaptık, yayınlatamadık. Bir ara YouTube'da da birçok aşıyla ilgili programlarınız kaldırıldı. Onda ben bir Yayınlatamadık. Yasaktı çünkü. Yurt dışına yayın gönderdik. Özellikle genç yaşta inmelerle ilgili, Çok önemli. Covid ve aşılarla ilgili maalesef yayınlanmadı. Şimdi bana diyorlar ki ama hocam
Niye öyle diyorsunuz? Siz de bilim adasınız. Yapsaydınız yayın. Yaptık. Ama yayınlayamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Yerli Aşıyla dergi ilgili- bile yayınlamadı. aşıyla ilgili negatif bir şey. Peki şimdi Covid eski etkisini kaybetti. Korona da yani yormuyor vücudumuzda. Bakın Bir her tehlike geçti. 100 yılda bir pandemi olacak. Olacak. İnfluenza zamanında geldi. Şu an hani basit grip Evet, var evet. ya. O da ölüm Avrupa'da çok ağır. milyonlar öldü. Türkiye'de, İstanbul'da, Osmanlı zamanında bir sürü insan öldü. Sonra Covid geldi. Bakalım üçüncüye ne gelecek? Ben o zombi görüntülerini unutamıyorum mesela Çin'den gelen görüntüleri. Geldi aşı olma görüntüleri izleyip de. Ya ben özellikle bu Epstein belgelerinde Evet. çıkarılan o yazılardan sonra maalesef biz figüran gibi bir rol oynuyoruz. Kobay. Kobay gibiyiz. Bunu ne kadar önde? Şu anda ben bunları konuştum diye belki kanalımız bile kapatılabilir.